Efendim herkese merhabalar. Bu hafta Saint-Exupéry'nin elinden çıkmış, Cemal Süreyya ve Tomris Uyar tarafından uzun yıllar önce çevrilmiş, sonra eski bir kitap biliyorsunuz, 1900'lü yıllarda yazılmış bir kitap. Çevrilmiş bir kitabı ele alacağız. Küçük Prens'i. Hoş, bu kitaba ilk bakışta çocukluğumuzda pek çoğunuzun okumuş olduğu bir kitap. Küçük Prens olarak adlandırıp geçebilirsiniz. Ben de öyle geçebilirdim ama geçenlerde karşılaşmış olduğum bir olay sonrasında Küçük Prens'e ilgilenmek zamanı geldiğini anlamış olduk. Bir deist, ateist arasında gidip gelen ama Tanrı bilincini ve inancını, yaratıcının, Allah Zülcelal'in varlığını ve dinin varlığını inkar eden bir arkadaşımızla tanıştığımız zaman vücudundaki dövmelerden birisini karşılaştım. O dövmelerden bir tanesinin anlamını sordum. İşte sen de bunun anlamını bulamadın dedi. Aynı Küçük Prens olduğu gibi meğerse Küçük Prens'e ait olan, birazdan sayfaları gezinirken göreceğimiz bir şu ikonograftan ve şurada bir tane daha bir dövme var. O dövmeden şu dövmeyi yaptırmıştı koluna. Bunu anlayamayan birisinden doğal olarak bu sonucu beklerdim zaten şeklinde davranınca oldukça şaşırmıştım açıkçası, bu kadar etkili bir kitap mıdır diye. Sonra bir araştırma yapınca Küçük Prens üzerine, bu küçük kısa kitabın içerisindeki felsefenin anlayış biçiminin doğurmuş olduğu dinsizlik akımından doğan, İstanbul'da pek çok küçük grubun, küçük felsefe grubunun oluşturulduğunu, sadece Küçük Prens'i konuşmak üzerine bir araya geldiklerini ve orada Tanrı, yaratılış, varlık, mutluluk, bunun üzerindeki tartışmaların buradaki cümlelerin üzerinden yürütüldüğünü ve bunun artık vücutlarında bir dövmeyle ve bir inançla özdeşleştiğini görünce doğal olarak bizler de Küçük Prens'i ele almamız gerektiğini anlamış olduk. Bugün bu kitabı inceliyor olacağız ama bundan sonraki süreçte de bizim elimizde bir stoğumuz var. En çok satan kitapların arasından derlediğimiz. Ama sizler özellikle ya biz de çocukluğumuzda şu kitabı okuduğumuzda çok etkilenmiştik veya bu aralar çocuklarımız bu kitapları okumaktan çok zevk alıyorlar, şu kitabı da bir inceler misiniz diye eğer yorum kısmına bu kitap isimlerini bırakırsanız satır arasında o kitapları da incelemeye almak isteriz. Efendim 1900 yılında Fransa'da doğmuş olan yazarımız bir havacı pilot, 2. Dünya Savaşı'na kadar katılmış bir kontun oğlu. Normal şartlarda bu kadar derin bir felsefe ürününün ortaya çıkmasını bekler miydi, beklemez miydi derken aslında kendi düşünce dünyasının felsefe açılımlarının basitleştirilmiş unsurlarını çocuklara öğretmek için bir yöntem geliştirdiği için son dönem, yani 20. yüzyılın önemli felsefe argümancısı olarak tabir edilebilir. Ne anlamda? Birazdan basit bir hikaye okuyor olacağız. Bir adamın hayat hikayesinde karşılaştığı bir fantastik Küçük Prens'le tanışacağız. Gayet basit gibi gelen bu hikayede aslında kişinin kendi aklıyla yüzleştiği bir sorunu, bir süreci diğer uzun felsefe kitaplarında çok sıkıcı anlatılırken burada basitçe zihne kodlandığını göreceğiz. Bu kodların en başında benim de tanıştığım arkadaşımızın o dinsizlik noktasına götüren noktalarda figürlerin öneminden bahsedeceğiz. Çünkü kitabın çizimleri de kendisine ait. Bunlar orijinal çizimler, sonradan çizilmiş unsurlar değil. Aynı zamanda iyi bir resim çizeri olarak karşımıza geliyor yazarımız. Yazarımızın bu haliyle ortaya koymuş olduğu değerlerin bizim hayatımızdaki karşılıkları neymiş ona bakacağız. Çünkü karşımda gerçekten bu kitap sayesinde deizme, sonrasında da ateizme evrildiğini söyleyen bir süreci gördüm ve bizzat tanıştım üzülerek. Efendim burada şu görmüş olduğunuz şeye büyük ihtimalle siz de şapka diyor olacaksınız ama aslında bu bir fili yutmuş olan bir yılan hikayesiyle başlıyor. Bir fantastik hikaye tamamı ama işin içerisindeki özüler şuradan kaynaklanıyor. Ben diyor 6 yaşındaydım, bir çizim yaptım, orman serüvenleri üzerine derin derin düşünmeye başladım. Aslında orman serüvenleri dediği şey kendi akıl arayışı. Çünkü 6 yaşındaki çocuk genel itibariyle 4 yaşından 3-4 yaşından itibaren yaratıcının varlığını düşünmeye başlar. Annesine babasına sorar. Anneciğim, babacığım, Allah nerede? Onu niye göremiyoruz? O niye bizim yanımızda olduğunu söylüyorsunuz ama ben hiç onu duymadım, görmedim filan diye soruları var.
İnşallah kafamızda bir çocuk programı da var. Bu noktada eğer destekleriniz de olursa bize bu manada çocuk programını da hızlandırmaya çalışacağız. İşte çocukların bu soruları karşısında orman serüvenleri dediğimiz şey aslında yazarın aklıyla karşılaşma esnasında verdiği süreç bu. Dolayısıyla yazar aslında kitap boyunca kendi aklıyla karşılaşıyor ve aklına sorular sorarak aslında bir yaratıcının olamayacağı sonucuna adım adım varırken hikayeyi öğrenen çocukta, ben de bizzat fiziken delil olarak gördüğüm için söyleyebiliyorum artık, bu yaşanabilir bir hale geliyor. Çünkü herkesin gördüğü bu şapkanın içerisinde aslında bir yalan ve fil figürünün olduğunu kimsenin aklına gelme mecburiyeti yok. Çünkü bunu bu şekilde çizmiş olan 6 yaşındaki bir çocuğun zihin dünyasında ne olduğunu bilme şansımız bizim elimizde değil. Yani ben de şimdi şu kitabın ortasına bir tane yuvarlak çizip ortasına bir nokta koyup bu nedir desem, pek çoğunuz da dairenin merkezi diyebilecektir. Ama ben tutup da hayır efendim olur mu o şey, aslında bu bir anahtar deliğinden süzen bir ışık diyebilirim. Dolayısıyla aradığım sorunun cevabı değil aslında. Söylemeye çalıştığı şey şu yazarın başında: başkalarına kendi aklınızın, düşüncelerinizin ve fikirlerinizin ne olduğunu söylerken onların onu anlamasını, onların kabul edilmesini, onlarla size muamele etmelerini beklemeyin. Çünkü her insan kendi serüvenini yaşar. Dolayısıyla toplumun sizi kabullenip kabullenmeyeceğine hiç takılmayın demiş oluyor aslında. Büyükler diyor zaten buna bakanlar için aklın üzerindeki bir değer olarak ya da aklı sorgulamaya çalışan bir süreçte hiçbir şeyi tek başlarına anlamıyorlar. Onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu. Dolayısıyla diyor size dinle ilgili ya da inancınızla ilgili, hayatınız için ilgili birileri aynı tevhid ocağında ya da başka ulemanın, evliyanın yaptığı gibi bir yönlendirme yapıyorsa vazgeçin onlardan. Çünkü sizin gördüğünüz şey şapka değil, bir fili yutmuş olan bir yılandır. Zekası azıcık parlak görünen birine rastladığımda yanımdan eksik etmediğim resim no 1'i çıkarıyor, deneyimi uyguluyordum. Bir deney yapıyorum diyor. Gerçekten kavrayışlı biri mi değil mi anlamaya çalışıyordum ama hepsinin verdiği karşılık birdi: şapka. Aslında bu şapka olmasından daha doğal bir cevap yok. Bize, yani çocuklarımıza bilinçaltında olarak anlattığı şey şu: siz her zaman içinizde sakladığınız boğa yılanı ve fil figürünü, o değeri anlatmak zorunda değilsiniz. Bırakın insanlar onu şapka olarak bilsin. Bırakın insanlar size farklı bir tarzı var desin ama siz içinizde yaratıcının varlığına dair, kendi çözümlediğiniz unsurlara dair fikir ve fikriyatınızı istediğiniz şekilde evirirken kimin ne yaptığına fazla takılmayın diyorlar. Şöyle devam ediyor bir yerinde: büyükler 6 yaşındayken resim sanatına karşı hevesimi kırmışlardı. Aslında burada anlatmaya çalıştığı şey şu: büyükler daha 6 yaşından itibaren benim farklı düşünmemi engellediler. Ne olur siz o farklı düşünmekten vazgeçmeyin diyor yazar. Çünkü farklı düşündüğünüzde sizler doğal olarak bir yaratıcının olmadığı sonucuna otomatikman varacaksınız. Bunun delilleri biraz ilerleyen sayfalarda. Mesela sonrasında birisiyle tanışıyor çocuk. 6 yaşındaki çocuk ilerleyen saatlerde bir küçük prensle çalışıyor ve o küçük prens diyor ki ona, istediğin koyun şu sandığın içinde. Koyun çiz bana diyor. O da bunu çiziyor. Diyor, farklı düşünen biri var. Aslında yazar kitap boyunca Küçük Prens'i kendi aklındaki yapıyı anlatıyor. Çünkü prens kendisi, Küçük Prens ise onun aklı ve ondan hariç olan unsurların, aklından hariç bir unsurun ona bir doğruyu söyleyebileceğini anlatmıyor. Mesela gezegenleri dolaşmaya başlıyor Küçük Prens'le beraber. Diyor ki bu gezegeni bir zamanlar teleskopla ilk kez gören biri olmuş. 1909'da bir Türk gökbilimcisi. Bu konuda hazırladığı raporu Uluslararası Gökbilimciler Kurultayı'na sunmuş ama başında fes, ayağında şal var diye sözüne kulak asan olmamış. Büyükler böyledir işte diyerek, bakın dikkat, burada Türklere ait bir cümle var. Çok enteresan, dünya çapında bir Fransızın yazdığı kitaptan bahsediyoruz. Hala Osmanlı döneminde yazılmış bir kitap çünkü. Osmanlı döneminin sonlarına doğru yazılmış bir kitap çünkü. Bu Türk önderi tutmuş bir yasa koymuş.
Herkes bundan böyle Avrupalılar gibi giyinecek. Atatürk'ten bahsediyor, Mustafa Kemal'den. Uymayanlar ölüm cezasına çarptırılacak. 1920 yılında aynı gökbilimci bu kez çok şık giysiler içinde kurultaya gelmiş. Tabi bunun bütün üyeler görüşüne katılmışlar diyor ve bunu bu kadar dünya çapındaki bir kitabın içinde Müslüman kisvesinin nasıl anlatıldığını bir kenara koyarak yoruma da girmeden arz etmiş olayım efendim. Şimdi bakın, büyükler diye kavramsallaştırdığı şey kitap boyunca onun aklından türettiği fikirlerin karşısında sen saçmalıyorsun diyen her nevi düşünce. Dolayısıyla diyor ki büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım, onlara yeni edindiğimiz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl sorulacak şeyi sormazlar. Sesi nasılmış, hangi oyunları severmiş, kelebek biriktirir miymiş sormazlar bile. Kaç yaşında derler. Kaç kardeşi var, kaç kilo, babası kaç para kazanıyor derler. Burada şunu anlatıyor size. Aklınızla, kendi duyularınızla sevdiğiniz şeyleri nitelendirmeye kalkan dinler var. Onları nitelendiriyorlar, sınıflandırıyorlar. Sizler sınıflandırmadan kurtulduğunuz zaman aklınızın hürriyetine kavuşacaksınız. Baobab'ların küçük bitkiler değil, tersine tapınaklar gibi kocaman olduklarını bir gezegenden bahsediyor. Hatta yanına bir fil sürüsü de katsa bu sürünün bir tek baobab ağacını bile yiyip bitiremeyeceğini belirttim buyuruyor. Tanrı figüründen doğmuş olan bütün tapınaklardaki diğer bütün figürlerin, fil dünya çapında ünlüdür her zaman için, Hinduizm'den dünyaya kalmış bir değer olarak. O tabi bizim dinimizde ikonografi yok, Allah Azze ve Celle'nin emri dahilinde dışında olduğu için. Ama o şunu söylüyor, bütün bu gördüğünüz ikonograflar diyor, bütün kiliselerde, tapınaklarda, her nevi gördüğünüz ikonograflar sizi bir şeye iman ettirmek uğrunda ve o imanınızdan kopmamanız için diyerek bu tapınaklardaki yaşam serüvenini anlatıyor. Aslında konunun en çok kilitlendiği yerlerden birisine gitmek istiyorum. Çünkü burada hep evrim teorisini aslında çocuklarımıza öğretiyor, veriyor. En sonunda bir buluşma serüveni başlıyor. Her bir gezegende farklı buluşmaları var. O buluşmalardan önce yargılarımı sözlere değil davranışlara göre ayarlamalıydım. İşte ne güzel koku ve ışık saçıyordu bana. Onu yüzüstü bırakmam yakışık alır diyerek kendi dünyasında bir çiçek ektiğini, artık bir fikre sahip olduğunu söylüyordu. Küçük Prens'in elinden o çiçeği nasıl büyüteceğini anlatıyordu. Yani o yeni fikri nasıl büyütebilir filan diye anlatacaktı. Şimdi kendi kurduğu gezegen hayali aklındaki artık yeni fikri. Şimdi aklının diğer öğeleriyle bunu karşılaştıracak ki bunlardan bir tanesi aklında kendisine öğretilmiş anne babası tarafından Allah'ın varlığı, tabi bu bir Hristiyan olduğu için Tanrı'nın varlığından bahsedilmiş. Şimdi onunla karşılaşıyor kitapta. Diyor ki sonunda krallık edecek birini bulduğu için böbürlenen kral. Tanrı diyor beni bulduğu için böbürlendi, aklımdaki Tanrı. Yaklaş bakalım dedi. Yaklaş, daha iyi göreyim seni. Küçük prens gözleriyle oturacak bir yer aradı ama o müthiş kürk bütün gezegeni kaplamıştı diyor. Evet diyor, aklımın her tarafını kaplamak isteyen bir kral var. Bir yaratıcı var. Bakın yaratıcıdan nasıl bahsediyor. Tabii çocuklarımız bunu kral figürü olarak ezberliyorlar. Sonra hayatlarında karşılaştığı diğer unsurlar yan yana dizilince aslında bu bir yaratıcı figürü sonradan vücut buluyor. Sözlerini birbirine karıştırdı. Canı sıkılmışa benziyordu. Hani hep ateistlerin söylediği bir laf var ya, Tanrı canı sıkıldığı için mi bu kadar insanı yaratmıştır diye, haşa. Çünkü kralın asıl istediği otoritesine saygı gösterilmesiydi. Karşı gelinmesini hoş görmezdi. Mutlak bir kraldı. Bununla birlikte iyi bir adam olduğu için hep akla yakın buyruklar verirdi diyor. Oturabilir miyim diye sordu küçük prens ürkek bir sesle. Oturmanı buyuruyorum dedi kral. Kürkünün ucunu azıcık çekti. Yani diyor, aslında Tanrı'nın size emrettiği şeyleri siz kendi hayatınızda kendinize emrettiğiniz için, sonra da buna tanrısal özellik kattığınız için buna din diyorsunuz. Mesela sen kalkıp halkına, diyor küçük prens, kendilerini denize atmalarını buyurursan ihtilal çıkar.
Benim verdiğim buyruklar akla yatkın oldukları için yerine getirilmelerini istemek hakkımdır. Bu bir tanrı sözü olarak beyan ediliyor. Peki diyor gün batımı ne olacak diye tekrarladı Küçük Prens. İstediğin gün batımına da kavuşacaksın. Bu konuyla ilgileneceğim ama yönetme biliminin yasaları gereğince koşulların uygun düşeceği bir zamanı kollayacağım. Yani diyor yazar, aslında kafanızda kurguladığınız Tanrı günü batıran, günü doğuran, güneşi yaratmış olan değildir. Bunlar bilim yasalarıyla yaşanmaktadır. Siz doğunca buna Tanrı'ya şükretmeniz çok gariptir. Bu zaten böyle olacaktır diyerek bilinçaltına acayip bir kodlama yapıyor. Dileğin bu akşam tam 7.40'da yerine getirilecektir diyerek Tanrı ile dalga geçmeye kalkan, yaratıcıyla dalga geçmeye kalkan yazar, böylelikle otoritemin ne kadar kesin olduğunu da göreceksin duyuruyor. Tabi bu kral, elçi, bakın çok enteresan bir ifade var burada. Buradakiler de var da bazen video uzadıkça insanlar seyirden uzaklaşıyorlar. Konuyu çok acilen beyan etmek için biz de ne yazık ki size uyuyoruz. Halbuki bu kitabı yaklaşık 1 saat kadar konuşmak lazımdı ama ne yapalım? Popüler kafa bu işi biraz aceleye getirmemize mecbur ediyor bizi. Belki de yapmamak lazım. Onu yorumlarınızla anlayabilirim. Daha mı detaylı girelim, daha mı özet geçelim? Çözmeye çalışıyoruz biz de. Bu YouTube acayip bir mecra. Kral sağırdığından diyor ki Küçük Prens'e, seni elçi yapıyorum. Bak diyor, peygamberler de diyor böyle oldu haşa. Bir anda diyor seni elçi yapıyorum dedi. Dediği dedik biri olduğu belliydi. Büyükler diyor çok garip oluyor diye düşündü. Küçük Prens yolculuğu boyunca hep bunu düşündü. Yani vazgeçti artık bundan. Çünkü çok saçma istekleri var. Aslında bilimin gereklerini sanki kendi yapmış gibi söylüyor diyor haşa. Şimdi aklındaki ikinci gezegene gidiyor. Kendini beğenmişin biri vardı diyor. Küçük Prens'i uzaktan görür görmez haykırdı. İşte hayranlarından biri. Yani diyor benim aklımda dinlerin tamamı kendi kibrimden sıyrılmak için dinlerin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatırlar. Evet, ben de düşününce fark ediyorum ki ben de zaman zaman kibirlendiğim alanlar olabilir. O da diyor ki kendini beğenmiş duymadı bile. Çünkü kendini beğenmişler yalnız övgüleri dinler. Eğer diyor sen de hayatında övgülere değer vermezsen, övülecek işler yaptığında bunu kendi içinde saklarsan kibirli bir adam olmazsın. Ne yani? Şimdi bu duyguya sahip olmamak için bir dine mi ihtiyacımız var? Bir başka gezegene gidiyor. Yani aklının bir başka düşüncesine. Orada da vardığı gezegende bir sarhoş oturuyordu. Yani diyor zaman zaman bu sefer de içki içmek, şehvetimin ihtiyaçlarını gidermek için bir hayat biçimim olacak. Orada ne yapacağım? Orada az kaldı ama büyük bir kedere kapıldı diyor. Diyor ki niye için içiyorsun? Unutmak için. Aslında bu kendini kendine verdiği cevabı. Sarhoş başını öne eğerek için döktü. Utancımı unutmak için. O da diyor ki neden utanıyorsun? İçmekten utanıyorum. Yani şunu veriyor tam şu 2 sayfada. Sevgili çocuklar, uzun anlatmak lazım ama özete gidiyorum dedim ya. Sevgili çocuklar, içki içebilirsiniz, şehvetinizin bütün unsurlarını tatmin edebilirsiniz. Yeter ki bunları yaparken utanacağınız, toplumda utangaçlığa sebep olacak bir şekilde sizin deşifre olmanıza, ortaya çıkmanıza utandıracak işleri yapmazsanız istediğinizi yapabilirsiniz diyor. 4. gezegenin sahibi bir iş adamıydı. Yani diyor sosyal hayatım olacak, çalışacağım, para kazanacağım, bir de ticaret hayatı var. Çok çalışan bir adam olacağım. İş adamı başını kaldırdı. Dedi ki 54 yıldır bu gezegende oturuyorum. Yalnız 3 kez işime ara vermek zorunda kaldım. Ara vermek zorunda kaldığını hayattaki tatiller olarak adlandırmaya çalışıyor. Ama ben ciddi bir adamım. Öyle düş filan kuracak vaktim yok diyor. Yani şunu söylüyor. Çalışmaya ihtiyacınız olsa dahi dünya hayatının meşguliyetine dalarken bile hayallerinizden ve düşlerinizden asla vazgeçmeyin diyor. Devam ediyoruz bir başka gezegene, aklının bir başka köşesine uğruyor. 5. gezegen burası. Bu arada bu 7 tane gezegene uğrayacak. Aslında 7 büyük günahın Hristiyanlıktaki karşılığını anlatıyor ve ne anlamsız şeyler olduğunu izah etmeye çalışıyor. Kişinin kendi günahlarını ya da utandıracak unsurlardır aslında bunlar. Kendi eliyle bir çaba gösterse bunları rahatlıkla atlatabilir. Bunun için bir yaratıcıya ihtiyacı yok ki demeyi öğretiyor çocuklarımıza. Çünkü ilkokullarda okutulan bir kitap bu. Ortaokul, lisede devam ediyor ama özellikle ilkokullarda okunduğunu da duyuyoruz şu anda. 5. gezegen çok ilginçti. Şimdiye dek gördüklerimin en ufağıydı
Üstünde ancak bir sokak feneriyle bekçisine yer vardı. Bu da şu, tutkuyla bağlandığınız diyor bazı şeyler olabilir. Onun başında beklemek zorunda hissediyor olabilirsiniz kendinizi ama o fenerin başında bekleyen şu bekçi, dikkat ederseniz giyim kuşamıyla belli statik duruşu var. Lanet bir iş bu benimki dedi. Eskiden akıl ererdi, sabah söndürür, akşam yakardım. Günün geri kalan saatlerinde dinlenir, gecenin geri kalan saatlerinde uyurdum. O zamandan bu yana yönetmelik değişti mi diyor. Kurallar silsilesi geliyormuş ona. Yönetmelik değişmedi diyor. İşin kötüsü de bu ya. Gezegen her yıl daha hızlı dönmeye başladı. Yönetmelik ise yerinde saydı. İşte bu yüzden uyuyamıyorum diyor. O da şunu demeye getiriyor. Çoluğunuz çocuğunuz olacak, sevdikleriniz olacak. Bir yönetmeliğe bağlı, bir nikah akdine bağlı olarak çocuklarınızın babası olduğunuz, annesi olduğunuz için sürekli onların başında beklemek zorunda değilsiniz. Onların problemleri artabilir ama bu sizin onların problemlerine göre yaşamanız gerektiğini ortaya koymaz. Eğer bu bağlılık ve bağımlılıkla çalışırsanız hayatınızı mahvedersiniz. Bağımlı olmayın diyor size. Bak Küçük Prens daha bu yıllarda yaşanan her şeyi anlatıyor aslında. 6. gezegene geliyor. Bir öncekinden 10 kat genişti. Kocaman kitaplar yazan yaşlı bir adam vardı orada. Garip, başında bir takke var, bir cübbesi var, beyaz bir sakalı var. Bir Müslümanı andırıyor. Coğrafyacı, denizlerin, ırmakların, kentlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen bilgine denir. Yani diyor aklım bilgiyi arayacak, zaman zaman bilgiye ulaşmak isteyecek. O zaman diyor aklımın bu köşesinde şu sorular olacak. Neden gezegenimizdeki en güzel şey o çiçek? Çiçekleri kaydetmiyoruz diyen coğrafyacı bilgine karşılık cevaben kaydetmiyoruz çünkü çiçekler bugün var yarın yok, yani geçici. O da şunu demek istiyor. Geçici olan şeyleri kayıt altında tutmayan bilginler, mesela biz dünya hayatında geçici de diyoruz. Bu dünya hayatının geçiciliğiyle yaşamak gerekir diyoruz İslam dininin akidesine göre. O da diyor ki hayır, senin geçici dediğin bir çiçektir. Kokla, yaşa, zevk al. Dünyada eğer bilginlere, alimlere itibar edersen çiçeklere geçici dersin ve bu seni bunaltır. 7. gezegene uğraşıyor, dünyaya. Dünya başka gezegenlere benzemez diyerek devam ediyor. Şimdi kendi aklında aslında kurguladığı dünyaya ulaştı ve şöyle dedi. Orada 111 kral, 111 kral, dinlerden bahsediyor. 7000 coğrafyacı, yani 7000'e yakın inanç mekanizmasını söyleyen peygamber, alim, ulema var. 900 bin iş adamı, yani dünyanın bölük pörçük hali var. 7,5 milyon sarhoş, yani insanların zevk arayan kitleleri var. 301 milyon kendini beğenmiş şehvet düşkünü var. Yani aşağı yukarı 2 milyar büyük yaşamaktadır. Ama bizi büyüklüğümüzden alıkoyan şey diyor, biz çocukluğumuzda var olan o özümüzü kaybettik. Dinler de bu özü kaybetmememiz için bize bizim uydurmamız olarak geldiler. Halbuki hepsi uydurma. Biz halledebiliriz. Bak ben bir Küçük Prens olarak Küçük Prens'e yaptığım yolculukta çözdüm bu meseleyi. Bakın sona gidelim. Arada çok acayip şeyler var ama ben yine sona varacağım. Ne yazık ki zaman daralmasın diye. Küçük çanlar o saat gözyaşına dönüşüyor. Büyük bir karanlık perdesi var bu olayda. Neresi olursa olsun bir yerde hiç görmediğimiz bir kuyunun bir gülü yiyip yemediği Küçük Prens seven bizler için çok şey değiştirir. Gökyüzüne bakın ve sorun kendi kendinize. Evet mi, hayır mı? Koyun çiçeği yedi mi, yemedi mi? Bakın nasıl her şey değişik. Yani diyor, bir koyun gibi Müslüman olursan, bir koyun gibi peygambere inanırsan, bir koyun gibi yaratıcının varlığına, Allah Zülcelal'e inanırsan, sen de o koyunlardan biri olacaksın. Dünyanın zevklerini kaybedeceksin. Aklının getirdiği bütün güzelliklerden uzaklaşacaksın diyor. Hayatımda gördüğüm en dinamit kitaplardan bir tanesi. Okullarımızda tavsiye ediliyor, okutuluyor. Çevirenlere dikkat, Cemal Süreyya, Tomris Uyar zaten yeterli iki isim. Ve ateizmin bütün temel altyapısını çocuklarımıza öğretiyor. Ne yazık ki bu süreç Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından da destekleniyor. Öğretmenlerimiz bilgi sahibi olmadıkları için belki tavsiye ediyor. Bunu bir klasik olarak görüyor. Ama bizim hayatımıza mahveden, ben de fiziken gördüğüm için söyleyebileceğim bir kitap. Efendim hem
videonun uzunluğu hakkında yorumlarınızı hem de elimizde yeni kitapları hangilerini ele almamız gerektiğine dair yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Değer veriyoruz, tek tek inceliyoruz. Ne diyelim? Küçük Prens zannettiğimiz kadar küçük şeylere sebep olmamış, çok büyük problemler oluşturmuş. Uzak durmakta fayda var. Hadi kalın sağlıcakla.